Merhabalar, ben Doktor Sevgi Ekör. Güzellikte Number One programına hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına küçük bir üniformamla çıktım. Neden diyecek olursanız sizlere anlatacağım bazı konuları aynı zamanda asistanımın üzerinden de göstermek istiyorum. Hepimiz zaman zaman yüzümüzde bazı asimetriler yaşıyoruz. Bunların bazısı doğuştan gelmekte, bazısı sonradan olmakta. Biliyorsunuz ki kemik yapımız, kıkırdak yapımız belli bir yaşa kadar gelişmekte olup anne karnındaki duruştan tutun, daha sonra doğduktan sonra yatış pozisyonunuz ya da gündelik hayatta yaptığınız egzersizler, işte çiğneme fonksiyonlarınız gibi kaslarınızı nasıl kullandığınız gibi birçok şeye bağlı olacak şekilde yüzünüzde asimetriler başlıyor. Bazısını önleyebilirsiniz, bazısını da dediğim gibi doğuştan gelmekle birlikte ya da kemik hacminizde farklılıklar olabiliyor, kas hacminizde farklılıklar olabiliyor ve sonradan yine artacak şekilde maalesef ki bu asimetriler devam edebiliyor. Evet, hepimiz biliyoruz ki yatış pozisyonumuzdan kaynaklı yüzümüzde yine bu sefer yetişkinlik zamanında asimetriler ortaya çıkıyor. Örneğin sağ tarafına sürekli yatan birisinin sağ yağ kompartmanlarında azalma gözlemleyebiliriz. Ya da sağ tarafında sürekli yemek çiğneyen birisinin ya da sakız çiğneyen birisinin sağ masseter kasında da büyüme gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla yüzümüzde değişik bölgelerde ölçümsel farklılıklar bizi fotoğrafik olarak rahatsız ediyor. Biz ne yapıyoruz? Bu ölçümsel farklılıkları siz bize başvurduğunuzda hem düz halinizle, evet donduralım kendimizi, düz halimizle 45 açı, 90 açı, 180 açı gibi görecek şekilde düz halimizde de değerlendiriyoruz. Artı nasıl şu anda sizinle konuşuyorum, gülüyorum, öpücük atabilirim vesaire gibi bazı mimiklerinizi yaptırarak da bu diğer bölgelerdeki olan problemlere ek olarak aynı zamanda hem kassal hem de hacimsel olarak farklılıktan ötürü konuşma ve gülüş bozukluğunuz var mı diye. Yine üst tarafa geçecek olursak odaklamanızı istiyoruz. Hani ben sizin fotoğrafınızı çekerken ya da çenenizi kaldırmadan tepeye bakmanızı istiyoruz. Keza yine gülümsemenizi istiyoruz. Göz kapak hareketlerinizde de yine bazı farklılıklar var mı? Bakışlarınızda yine efekt açısından ve duruş açısından farklılık var mı? Kimi daha hani basık mı gözüküyor ya da daha kapalı mı gözüküyor? Kimi daha küçük mü gözüküyor? Gibi bunların yani duruşsal kemik kaynaklı mı sadece ya da kemik ve yağ kaynaklı mı sadece yoksa mimiksel kas faaliyetleri de kaynaklı mı aynı zamanda diye ayırt etmek gerekiyor. Mimiksel faaliyetler için en çok kullandığımız yöntem tahmin edersiniz ki botoks olmakla birlikte ama uzun süreli olan bu farklılıklarda kaş güçsüzlüğü fazla olursa mesela göz kapağınızda pitozis var diyelim, düşüklük var diyelim. Biliyorsunuz ki cerrahiye de başvurmanız gerekebiliyor. Gene bu mimiksel farklılıklarda artık yeni teknolojiler var biliyorsunuz ki. Örneğin egzozom tedavisi, kök hücre tedavisi, ozon tedavisi gibi tedaviler yaparak kas gücünüzün o bölgede arttırılmaya sağlanması da mümkün. Botoks yaparsak fazla çalışan kas bölgesini yani diğer tarafı azaltmaya çalışıp da simetri sağlanabilir. Ama öteki türlü eğer ki az önce bahsettiğim rejeneratif tıptan faydalanırsak da az çalışan bölgenin arttırılması sağlanabilir. Dolayısıyla burada çok iyi bir matematik yapmak gerekiyor aslında. Emin olun bizim bu işlerdeki en önem göstermemiz gereken noktalar bence üşenmeden bu kadar farklı ayrıma iyi bakacak şekilde, biraz mükemmeliyetçi yaklaşacak şekilde, elimizdeki teknikleri de en iyi kullanacak şekilde bu işlemleri aktarabiliyor olmamız gerekiyor. Öteki konu kemiksel farklılıklarda hatırlarsanız, kemiksel farklılıklar olduğunda da ya da yağ kompartmanlarında farklılıklar olduğunda gene asimetrimiz oluyor. Bunun için de bazı ölçümler almak gerekiyor. Örneğin kulak önündeki tragustan burun köküne kadar gibi düşünün. Dudağın orta noktası ile çene orta noktasından çenenin kemiklerinin bitiş noktası gibi düşünün. Tragusların yine çene kemik bitiş noktasındaki mesafeler gibi düşünün. Bunlar bizim için aslında küçük ipuçları veriyor. Bir taraf 0,5 santim ya da 1 santim ya da 0,7 santim gibi daha farklı olabilir biliyorsunuz ki. Ve büyük olan tarafa benzetmek tabii ki daha kolay olacağı için öncelikle kemik hatlarını büyük olan tarafa doğru benzetmeye çalışıyoruz. Ama iş yağ farkıysa, yani kemik açısından genelde açılar daha aynı, kemik uzunluğu daha aynı geliyorsa ama yağ birikintisinde farklılık varsa
o zaman biliyorsunuz ki yağı eritebileceğimiz yöntemler de uygulayabiliyoruz. İşte HIFU gibi cihazlar gibi, işte bazı özel serumları uygulayarak oraya enzimler vererek o enzimler sayesinde yağın azaltılması gibi, mezolipoliz dediğimiz mezoterapinin yağ yakıcı tekniklerinden faydalanmak gibi, fiber optik radyo frekans teknikleriyle o yağ bölgesinin yakılarak cildin gerginleşmesini sağlamak gibi matematikler yapabiliyoruz. Bir kere hastayı çok iyi dinlemek lazım. Beni ziyaret eden hastalarıma ilk kurduğum cümlelerden bir tanesi, sebebi ziyaretiniz neydi? Çünkü hastanın ve danışanın kendi kafasında özellikle aynaya bakıp takıldığı, eğer ki bu konu konuşacağımız yüzse ya da bu konu konuşacağımız vücut profiliyle alakalı bir şeyse, yani sağlıklı yaşam haricinden bahsediyorum, aynada baktığında takıldığı bir nokta vardır ve özellikle öncelikle onu konuşmak istiyordur. Ya da hasta tam tersi, bu yorumu da çok severim, tam tersi bana bırakacaktır. Hani hocam siz ne görüyorsunuz diye. O zaman ben de tane tane yukarıdan aşağıya doğru anlatacak şekilde bu bölgende şu olabilir, bu bölgende bu olabilir, sen bunu geçirmiş olabilirsin, bunu yaşamış olabilirsin gibi kendi özetimi de veriyorum. Tabii ki soruda cevabını aldıktan sonra da bu olabilir ya da ben direkt yapıyor olabilirim bunu. Şimdi biz yine aynı şeyi yapalım. O zaten ziyaretçi değil, sürekli benimle birlikte, ama bana hangi taleple geldiğini ondan bir dinleyelim. Buyur bakalım. Hocam benim yıllardır çenemde bir yamukluk var. Fotoğraflarda hep yamuk çıkıyorum. Benim en büyük rahatsızlığım buydu. Konuşma asimetrim olduğunu da siz söylemiştiniz. Bu kadar. Şimdi şöyle ki, az önce aslında kendisi özetledi. Kendisine ilk takıldığı nokta çenesindeki asimetri. Benim asıl ikincil takıldığım nokta çenesindeki asimetrinin ve bazı yüz kaslarının yaptığı mimik farklılığıyla konuşma ve gülme asimetrisi olması. Çünkü biz birine baktığımızda gözüne, dudağına ve burun, yani orta yüz kısmına daha çok odaklanıyoruz biliyorsunuz. Yani dikkatimizi oraya daha çok veriyoruz. Hem o bölgenin hem de diğer bölgelerin etkisiyle ortaya çıkan bir gülüş ve konuşma sırasında da asimetri probleminin olduğuna dayalı kendisine geri feedback vermiştim. Onun haricinde başka bununla ilgili bana ne tanımlayabilirsin, senin gözlemlerin? Ben bir keresinde kulak burun boğaz doktoruna gitmiştim. Beni görür görmez sen yüz felci mi geçirdin diye sormuştu. Şaşırmıştım. Bana çene cerrahisine gitmemi söylemişti. Ama size danıştığımda çene cerrahilik bir şey olmadığını, yani buna gerek olmadığını, dolguyla da halledilebileceğini söylemiştiniz. Dolgu ve botoks gibi uygulamalarla, aynen öyle. Bir de dişlerimi çok sıkıyorum ben. O yüzden buradaki kaslar da çok gelişmiş olduğu için o da birazcık yamuk gösteriyor olabilir. Peki bununla ilgili şöyle bir durum var. Şimdi hasta böyle bir şey yaşadığında aslında diğer hekim arkadaşın yaptığı yorum da yanlış değil. Yani şimdi ilk yüzüne baktığınızda bu tarafı biraz daha deprese duruyor. Yani daha düşük duruyor gördüğünüz gibi. Ve dudak kenarı da aynı şekilde biraz daha düşük duruyor. Ama hastayı biraz konuşturduğunuzda, yani işte sohbet eder gibi işte bir şeyler soruyoruz ya, işte bir hastalık geçirdin mi, öyle oldu mu vesaire. O zaman mimiklerini inceliyor oluyoruz zaten. Tam bir gülüş yap şimdi. Bakın ne kadar keskin bir şekilde gülüşü iki taraflı hareket edebiliyor. Öpücük at şimdi. Yine aynı şekilde dudak etrafındaki kaslar gördüğünüz gibi yine sinerjik bir şekilde hareket ediyor. Ağzını kocaman aç şimdi. Bakın yine kuvvetli bir şekilde çene hatlarını kullanabiliyor. Tam yine kocaman bir gülüş yap tekrardan. Aynı şekilde bakın yanak kalkışları da gayet iyi oluyor. Şimdi bu hastanın hani felç geçirip de felcinin üzerine bir sekel kalmış gibi bir durumu söz konusu bile değil. Hani hareketlerinin böyle devam ettiği için. Yani şu da farklı bir durum olur. Ancak böyle bir asimetrinin hani oluşabilmesi açısından hastanın aynı zamanda felcinin üzerinden de bayağı bir zaman geçmesi lazım. Yani bu ne demek? Hemen felç oldunuz, tamam, o zaman konuşma ve gülmede bir problem oluyor, okey. Ama yüzünün daha basık ve aşağıda durabilmesi açısından da biraz daha zamanın geçmesi lazım. Bunun sebebi de oradaki kasların yeteri kadar işte kasılmaması, yeteri kadar büyümeyip hani tam tersi diğer taraf kasılıyor ve büyüyor. Bu taraf sürekli dinlenme halinde gibi düşünün. O dinlenme hali sebebiyle kas küçülmeye devam ediyor. Yüz donuklaşmaya, incelmeye ve aşağıya sarkmaya başlıyor diğer tarafa göre. Kas küçülmesini, yüzün daha basık ve daha sarkık görülmesini biraz zaman geçtikten sonra gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla
Bu sebeplerden ötürü birazcık hani hastamızın yüzünde mimiklerine vesaireye bakarak teşhisi daha doğru koymaya gidebiliriz. Şimdi gel gelelim benim kanaatime. Yüzünü döndürdüğümüzde ben en çok şöyle açılar almayı seviyorum. Kulağın tragus dediğimiz bu noktasından çene kemiğinin bitiş noktası gibi. Yine dudağın orta noktasından çenenin orta noktasıyla bu çene kemik bitiş noktasının mesafesi gibi. Yine tragustan burun kökünün mesafesi gibi. Yine tragustan göz lateral medikondilitten şöyle bir çizgi çektiğimizde mesafe gibi. Bunlar yüzün farklı noktalarının simetrik olup olmadığını bize gösterecek. Dolayısıyla hem bu tarafı ölçeceğim hem bu tarafı ölçeceğim. Simetrik olup olmadığını bize gösterecek noktalar. Ben şimdi kendisine gelin karşıdan bir bakayım. Otomatikman şimdi bakar bakmaz şunu söylerim kendisi hakkında. Zaten bu bahsettiğim trakusla çene kemiğinin bitiş noktalarında hafif bir farklılık hissedebilirim. Bu tarafı daha aşağıda, bu tarafı daha yukarıda kalacak şekilde. Yine aynı şekilde alt yanak hacminde de gördüğünüz gibi farklılıklar var. Bu tarafı daha zayıf, bu tarafı daha kalın duruyor gördüğünüz gibi. Yine üst yanakların bakın duruşunda burası daha kalın ve daha yukarıda duruyor. Burası daha aşağıda duruyor gördüğünüz gibi. Yine söylüyorum. Felç olan bir hastada uzun süre geçtikten sonra bu taraf böyle basıklaşıp daha aşağıda durabilir. Bu bir doğru tespit hani. Ama şu anda mimiklerinde hiçbir problem olmadığı için bu görüntünün olabilmesi için o mimik problemlerinin de biraz daha uzun süre devam etmiş olması lazım. O zaman konu nereye geliyor? Yapısala geliyor. Hepimiz %100 şanslı doğacağız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu ne demek? Yani hepimizin yüzünde asimetri vardır ama asimetrimiz %10 sapmaya uğruyordur. Dolayısıyla o çok belli olmuyordur. Ama asimetrimiz %30 ve üstü sapmaya uğruyordur. Hani dolayısıyla o biraz daha belirgin oluyordur gibi. Burada işte işin konusunda annene babana soracağın hani genetik faktörler de önemli oluyor. Bir diğer konu yine çocuklukta kemik gelişimi ya da yağ tabakasının oluşması vesaire açısından hani hepimiz için de geçerli, bu yetişkinlik döneminde de geçerli. Hangi tarafa daha çok yattığımız biliyorsunuz önemli oluyor. Kemik gelişiminde yine çocukluk dönemi ama 20'li yaşları geçtikten sonra sadece yağ kompartmanı açısından hangi tarafa yattığınız daha önemli oluyor. Bu konuyu da ayrıca böyle bilmenizi isterim. Buradaki hattını ve üst yanak hattını daha benzer hale getirelim istiyorum. Bir de buradaki yanak fazlalığını tam tersi daha çok eritecek şekilde buraya benzetmek istiyorum. Burayı yükselttikten sonra ve dolayısıyla daha sonra da gülüş kaslarına bakacak şekilde konuşmasının da daha simetrik olmasını sağlamak istiyorum. Evet, az önce gördünüz ne kadar uğraştım asistanımın üzerinde. Çünkü özet geçecek olursak eğer 1. Kemiksel boyut farklılıkları, 2. Kas gücü farklılıkları, 3. Yağ kompartmanlarındaki hacimsel farklılıklar ve yerleşim farklılıkları gibi birçok sebeple asimetrimiz oluyor. Gördüğünüz gibi bazı bölgelere kemik dolgu enjekte etmeyi tercih ettim. Bazı bölgelere klasik hyaluronik asit dolgu enjekte ettim. Gülüşünü sık sık kontrol etmeyi tercih ettim ki yaptığım hareketler aynı zamanda biliyorsunuz ki sadece volüm vermiyor. Yaptığım hareketler yani doldurma işlemleri biliyorsunuz ki istersen bir bölgeye hacimsel bir volüm kazandırmak için de yapabilirim. Ya da o bölgeyi yukarıya almak için de yapabiliyorum teknik gereği. Örneğin sağ dudağının kenarı daha düşük olduğu için hem dudak kontürü çizip hem burayı daha yukarıya almaya uğraştım. Bunun yine farklılığının sebebi çene kaslarının ve çene kemiğinin bu tarafta daha kuvvetsiz olduğunu görerek altı kemik dolgu, üstte hyaluronik asit dolgu, daha yukarıya da tekli daha yumuşak bir hyaluronik asit dolguyla dudak kenarını yukarıya ittim ve hem üstten bakacak açıyla hem önden karşısından bakacak açıyla birçok kez mimik yaptırarak da yaptığım işlemlerin herhangi bir potluk yapıp yapmadığını da kontrol etme ihtiyacı duydum. Ve yine üst taraflardan başlayacak şekilde
bir tarafın daha aşağıda gözükmesini, yani sağ tarafın daha aşağıda gözükmesini buralara kemik dolgular koyarak yukarıya aldım. Çünkü hacimsel ölçümlerimde bazı yerlerinde 0.4 gibi, 0.6 gibi değişen eksiklikler buldum. Lakin alt yanak bölümünde yine gördüğünüz gibi sol alt yanağı daha kalın olduğu halde sağ alt yanağı daha basık gözüküyor. Ama istedim ki sağ taraf daha basıkken daha güzel duruyor çünkü daha zayıflamış bir yüz gösteriyor. O yüzden de orayı doldurmayarak tam tersi bu tarafı inceltici yöntem planladım. Yani bir yüzü dediğim gibi tekrar ortaya çıkartırken buna yüz mimarisi olarak anlatmıştım daha önce sizlere ve biliyorsunuz ki hem Number One'ın YouTube kanalından hem benim sosyal mecralarımdan bunları tekrar izleme şansını elde ediyorsunuz. Yüz mimarisinde işte bu kadar önemli kompartmanların iyi tasarlanması gerektiğini tekrar vurguluyorum. Yine vurgulamak istediğim bir noktada eğer ki bu problemler mekanik olarak da meydana geliyorsa, işte diş sıkma gibi, çiğneme problemi gibi, diş hekimliğini ilgilendirecek damak yapınız ya da dişlerinizin görünümü gibi, yani onların kapanma mesafesi vesaire çok önemli, siz de biliyorsunuz ki. Aynı şekilde çene cerrahisini ilgilendirecek şekilde eklem aralıklarınızda farklılıklar olması, oradaki bağlarda bir sorun, zedelenme olması gibi meseleler de olabilir. O yüzden asistanıma da aynı şekilde hem diş kontrolü hem de çene cerrahisi kontrolü önerdim. Yani gördüğünüz gibi eğer ortada bir problem varsa genelde tıp alanından multidisipliner faydalanarak çok daha iyi bir sonucu ortaya çıkartabiliyoruz. Ama sonuçta ben öteki yerlerdeki olabilecek problemlerin ya da onlara yapılabilecek müdahaleleri de hesaplamam gerektiğini düşünüyorum. Örneğin buradaki ligamentinde hissettiğim mesafe farkını eğer ki çene cerrahisiyle yaptığı bir tedavi sonrasında düzelecekse benim dolgum yer değiştirmeyecek. Çünkü dolgumu koyduğum yer tam kemik üstü oldu. Yani hesaplamalarımı özellikle buraya göre ağzını açık bir şekilde yapmadım gördüğünüz üzere. Düz duruşundaki kemiğin mesafesine göre ayarladık ve tragusla yine buradaki çene ucundaki kemiklerin mesafesine göre ayarladık. Bu değişmeyecek biliyorsunuz ki. Ama konuşurken, gülerken ki mesafesini buranın değişmesi ya da dişindeki damak yapısının değişmesi tekrar değiştirebilir. O da hastamızı takip altında tutmak ve diğer müdahalelerle birlikte de geri kalan sonuçları gözlemlemek demek. Sonuçta siz de biliyorsunuz ki dolguların kalıcılığında farklılıklar var. Kemik dolgular 20-24 ay giderken hyaluronik asit dolguların çoğu 12-15 ay gitmektedir. Evet, bu bölümün de bence sonuna geldik. Fotoğraflarınızda daha iyi çıkabilmeniz açısından biliyorum artık hepimiz simetrimizi önemsiyoruz ve özellikle hangi profilimiz daha iyiyse fotoğrafı o açılardan çekmeye çalışıyoruz. Ama medikal estetik sayesinde fotoğraflarınızda zaten istediğiniz her açıdan daha simetrik gözükme şansınız mevcut. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Bol su içmeyi unutmayın. Güneş kremlerinizi sürmeyi unutmayın. Artık havalar çok sıcak oldu. 2-3 saatte bir tekrarlamanızı tavsiye ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere.